Evet arkadaşlar, Microsoft Flight Simulator 2024 birlikte kariyer oynayacağız. Ben aslında biraz oynadım kariyeri. Şirketlere kadar geldim. Baktım ki içerik çok güzel, kaliteli. Neden dedim paylaşmıyorum. Bu da kanalımızın ilk videosu olsun. Rise of a Pilot, bir pilotun yükselişi diyor. Şimdi buradan Hello there. You must be distract number 4938, right? sen distract olmalısın. Doğru. Aslında Türkçe konuşturabiliyoruz ama Türkçe konuşturduğumuz zaman böyle çevirilerde seslendirmede bayağı bir dingil dingil sesler çıkıyor. Çok beğenmedim. O yüzden İngilizce aldım. Welcome to Topol AB. I'm Hand, the owner of this aero club. Ben Hande diyor mesela. I'm Hand. Here at the club, we provide all the training lessons you need to get started and earn your private pilot license. Bu kulüpte gerekli olan bütün egzersizleri, antrenmanları, çalışmaları sizlere sağlayacağız. Bu dersleri sizlere sağlayacağız diyor. Ve özel pilot lisansını almana yardımcı olacağız diyor. Then, once you've earned your PPL, you can build up your flight hours and get more experience by taking people out on first flights. Personal Pilot License PPL yani işte özel pilot lisansı sertifikasını aldığınızda diyor uçuş saatlerinizi artırabilir ve böylelikle daha çok tecrübe kazanabilirsiniz diyor. Welcome to the apron. This is where all our flying adventures begin. Why don't you walk around a bit while I finish the pre-flight preparations? Cessna 172 Skyhawk ana eğitim uçağımızdır diyor hanımefendi bize. Hande Hanım. Bununla bayağı bir uçacağız arkadaşlar. İlk görevleri de bunlarla yapacağız. İlk parayı da bununla kazanacağız. Hatta ilk alacağımız uçak da kendi şirketimizi kurduğumuzda muhtemelen bu olacak. Atlayalım içine ve başlayalım. Şimdi burada motorları çalıştırarak başlayacağız ama burada iki türlü yöntem var. Aslında CTRL E'ye bastığımızda ya da işte joystick kullanıyorsunuz, sağ üst tuş RB dediğimiz tuşla aşağı tuşuna basıp tuttuğumuzda bütün prosedürleri atlayarak çalıştırıyor. Fakat şurada gördüğünüz tablet flight planı, uçuş planını ve bütün checklistleri içeren bir alet haline sokmuşlar 2024'te bunu. Burada manuel bir işte checklist listesini işaretleyerek kalkış öncesini kendimiz manuel buradaki tuşlara basarak da yapabiliyoruz. Ben bunu şimdi yapmayacağım. İlerleyen bölümlerde yaparız. Önce bir lisansı alalım. Ondan sonraki bölümlerde ayrıntı olarak hem bunu göstereceğim size hem de işte otomatik pilot kullanımını göstereceğim. Başlayalım bakalım. Perfect. The wind is from 270 degrees direction with a speed of 9 knots, so we'll be taking off from runway 27. Okay, let me taxi to the runway. Klavye ve joystick ile çok rahat kullanabiliyoruz. Klavye ve joystick birlikte kullanmak daha mantıklı. Taksiyi bize yaptırmadı. Uçağın aprondan işte piste kadar gidişine aslında taksi deniyor. Onu da biz yapıyoruz. Ama şöyle switch view diyor. Dışarı ve içeri gir diyor. Şunu da açalım. 75 knot tırmanma speedinde diyor. Tırmanma hızında. Yukarı doğru tırmanışa geçeceğiz. 65 knot kalkış hızına ulaşınca da diyor kalkışı gerçekleştireceğiz. Park frenlerini deaktif ederek throttle'ı fullleyerek şunu. Ben bunu joystick'ten yapıyorum normalde ama bunu fullleyerek gaza tam ileri veriyor ve pistten kart düşüyoruz.
35 knot, 40 knot, 50 knot. We have reached Şurada hız 55 knots. göstergesi. 65 knot'a Pull the yoke a geldik. little bit to lift Yukarı doğru off. hafif çektiğimizde kalkışımızı yaptık. İlk kalkışımız için gayet güzel. Değil mi Hande? Perfect climbing attitude and speed. I see you know what you're doing. Şu an burnunu yukarı doğru hareket ettirdiğimizde hız yavaş We are yavaş 300 feet düşüyor. above the ground. I will retract the flaps. 75 knot civarında tutabilmeyi hedefleyeceğiz. Don't pull on the yoke too much or we'll lose speed. Keep the nose of the aircraft just above the horizon. Hızı Good. biraz Maintain aşağı this speed and alalım. attitude for now. Hande hızı ve yüksekliği bu seviyede tut dedi. Tutalım bakalım. Simülatörün güzel yanı şöyle flight pattern'i size gösteriyor. Şöyle kareler içinde geçebiliyorsunuz. Bunu kapatabiliyoruz da böyle. Daha çılgınca bir simülasyon deneyimi için kapatabiliriz de. Genelde uçarken kapatmak, etrafı seyretmek daha güzel oluyor. Keep climbing and prepare for the next turn. Yükselmeye devam et ve bir sonraki dönüşümüz için hazırlan dedi. Biraz gaz verelim. Okay, turn left again. We are almost there. Sol alt tarafta Remember, yine we need to climb to 1700 feet. hızımızı, It will keep us 500 feet above the motorun traffic devirini, pattern. yakıtımızı görebiliyoruz. Altitude dediği de yükseklik. Trim şuradaki alet arkadaşlar. Uçağın burnunu şu ayarlamaya yarıyor. I love the Şöyle weather today. The clouds levelleyebiliyoruz are uçağı. beautiful, aren't they? Joystick'e dokunmadan ya da klavyede ok işaretlerine dokunmadan. Bu uzun uçuşlarda bayağı işe yarıyor. Fantastic. Look around. See our airport? Let's fly over it. Fantastic. I know that you're Kapıyı açabiliyoruz mu acaba buradayken? Neyse denemeyeceğim. well done. I believe you have a talent for piloting. I hope you enjoyed the flight. Let's head back to the ground now. Mission success. İnişimizi I'm glad yaptıramadık. that we flew together today. This might be the first chapter in your pilot's journey if you want to embark on it. Let's catch up at our Pilotluk maceranın headquarters. ilk aşamasını tamamladın diyor. You seemed comfortable out there. I'm sure you will get your PPL in no time. Pilot lisansını en kısa zamanda alacağından eminim. Yukarıda çok rahat gözüküyordun diyor. Personal Pilot License. İlk There's a hedefimiz o laptop in the olacak. office that shows all the certification information you'll need for your PPL exam. Take a look. Ofisteki laptop'tan pilot lisansını almak için diyor. Here you can see all the different certifications you can pass throughout your career. Buradaki bütün sertifikaları, farklı sertifikaları görebilirsin diyor Your kariyerinde first lazım step olan is to diyor. work towards your İlk private adımın pilot license. PPL'i almak olacak. Antrenmanları gösteriyor. Biz direkt sınava alacağız. Zannedersem ki kalkış, hava alanı etrafında uçuş ve iniş olacak. Direkt lisansı almak için sınava başlayalım.
first ever check ride. Start by removing the covers and chocks, then join me inside. Coverları ve takozları al diyor ve içeri gel diyor. He, bu mu bizim sınavımız yapacak olan adam? Hadi bakalım. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Bahsetmiş olduğum motor çalıştırma işlemini checklist'ten birlikte yapalım. Before the start engine'den başlıyoruz. Brake testi. Bu çalışıyor. Elektrik equipment'lar off diyor. Bunlar off konumunda olacak diyor. Kapattı. Master switch off olacak diyor. Avionic master switch kapalı. Çeviremedim. Heh. Yakıtı iki depoya da uygun olacak şekilde aldık. Full shut off valve, full valve'i de yakıt valve'i de açıkta olacak diyor. Starting engine'e geçelim. Motoru çalıştırmaya. Throttle'ı ne kadar al diyor? 1/4 oranında ittir diyor. Yani şöyle %20 kadar ittirelim. Aküyü aç diyor zannedersem ki. Açtık. Elektriği verdik. Parametreleri doğrulanıyor. Ha, bu niye kapalı lan? Dayı bunu nasıl açıyoruz? Şuradan mı açıyoruz? Evet. Buradan açıyoruz. Açtık. Alternatörleri açtık. Alternatörler bunlar da beacon lambanı aç diyor. Navigasyon ve strobu da açtıracak bize. Onları da açıyorum. Motor soğuksa, motor sıcaksa, motorumuz sıcak. Ignition switch start. Ignition switch dedi. Kontak anahtarı. Motor çalıştığında bırak diyor. Peki. Sesi duyacağız. O zaman şunu bir kaldıralım. Evet. Ne oldu? Çalışmadı. Neyi yapamadık? Yakıtı vermemişiz arkadaşlar motora. Tekrar çalıştıralım. Hadi bakalım. Yağ basıncını gör diyor. Şurası yağ basıncı. Bunları Navigation Light'ı açmıştık. Navigasyon ışıklarımızı açtık. Bas 1 ve Bas 2'yi de açmıştık. Bitirmiş olduk. Beacon'ı da açmıştık. Dolayısıyla işlemi bitirmiş olduk. Motoru manuel olarak, yani otomatik çalıştırmamış olduk. Taksi izni isteyeceğiz şimdi. Bunu da direkt atlayarak Enter'a basarak isteyebiliyoruz ya da joystick'te sol yönlendirme tuşuna basarak istiyoruz ya da buradan şöyle communication'ı, iletişim penceresini açıp buradan ground'a ulaşıp taksi clearance'ı isteyebiliriz. Taksi iznimizi aldık. Taxiing hold short runway 27 via taxiway. Cessna Zulu Whiskey Charlie. Frenlerimizi deaktif edip, normalde şurada yok ya var arkadaşlar da ben bunu kapatıyorum. Aslında böyle. Taksi paternimiz şurası. Hafif güç vererek uçağı hareket ettirip şunlara çarpmayalım şimdi. Collision der. İptal olmasın pilot lisansı daha başlamadan. Ya burada yerdeki kilometre hızımızı aslında gösterse taksi speed'i, yani taksi yaparken aşmamamız gereken bir hız limiti var. Ama onu göremiyorum. Ve bakacağım ona. İlla ki görünüyordur. Yani şurada bir TAS yazıyor ama
13 knot. Ama işte airspeed cinsinden olduğu için o yerdeki hızı göstermiyordur zannediyorum ki. Şurada bir hold short diyor. Duracağız ve kalkış izni isteyeceğiz piste girmek için. Take off clearance. Kalkış iznimizi isteyelim. Tower Cessna Tango Charlie. Zulu Whiskey Charlie ready at runway 27 East departure. Cessna Tango Charlie Zulu Whiskey Charlie QH1013 departure to the east approved. Cleared for takeoff runway 27. Runway 27'den doğu yönüne kalkış için izin verildi. Ya şu niye, ben bunu niye kendim açıyorum hep? Neyse. Cleared for takeoff runway 27 Cessna Zulu Whiskey Charlie. Havacılıkta telsiz konuşmalarında arkadaşlar ground'un ya da tower'ın, kulenin ya da yer biriminin bağlı olduğunuz frekansta sizi söylemiş olduğunu şeyleri aynı şekilde geriye tekrar edersiniz ve bu anladığınız anlamına gelir. Hatta tekrar etmezseniz telsizden geri dönüş yapıyor. Dediklerimi tekrarla diyor. Tekrarlamadığınızda konfirme etmemiş oluyorsunuz. Anlaşıldı tamam gibi düşünün yani. Kalkışımızı yapalım. 65 notta ilk uçuşta gösterdiği üzere burnu hafif yukarı çekerek kalkışımızı gerçekleştireceğiz. 30 40 50 60 çekelim. Güzel. 70 notta tırmanış gerçekleştireceğiz. 650 fite tırman diyor ilk görev olarak. Şu anda 400 fite doğru ulaşıyoruz. Cessna Zulu Whiskey Charlie continue for east departure. Tamam, doğuya Tower doğru Cessna Tango departure'e devam Charlie. ediyoruz. Zulu Whiskey 650 Charlie fite continue for ulaş. east departure. Tık, gazı biraz keselim. 1200 fite çık diyor. 1200 fite çıkarak paterni takip edeceğiz. Lan camdaki lekeleri bile yapmış adamlar ya. Havayolu şirketleri kurulduğunu biliyorum oyunda. Acaba online olarak şirketlere, kurulmuş olan şirketlere multiplayer girebiliyor muyuz? Yani bir havayolunda birkaç kişi pilot olarak oynayabiliyor muyuz? Onu merak ediyorum. Göreceğiz. Flaplar şu kanadın arkasındaki küçük kanatçıkların aşağı indirilmesi, flapların açılması ne işe yarıyor? Telsiz geri bildirimini yapalım. Rüzgar uçarken aşağıdan vurduğunda hem burnu rahatça yani otomatik olarak havaya kaldırılmasını hem de rüzgarın buraya vurmasından kaynaklı olarak daha hızlı yavaşlamayı, doğal bir yavaşlama sağlıyor arkadaşlar. Ama flaplar normalde Cessna'da zannediyorsam ki flaplar açıkken 75 knot'un altında seyretmemiz gerekiyor. Telsiz geri bildirimini yap dedi. Çok hızlısın diye uyarı veriyor. Yavaşlayalım. Hatta flapları bir tane daha indirirsek daha rahat yavaşlar mıyız? Hadi yavaşlarız. Evet, 75 knot civarına geldiğimizde gördüğünüz gibi şimdi bunu kapatıp içeriye alacağım. Dışarıdan indirmeyi sevmiyorum ben bunu. 80 knot'ta gidiyoruz. Yukarı doğru çekelim şöyle. Yavaşlamasını sağlayalım. Flapları bir kademe aşağı aldım. 80 knot'ta inersem sıkıntı olur. 65 knot'ta inmem gerekiyordu. 74, 73. Ben güzel indik galiba.
70. İyi iyi. Kafayı kaldır hafif. Şöyle. Smooth landing dedikleri işe. Hop. Çok güzel. Yavaşladık. Maşallah maşallah. Cessna Zulu Whiskey, Charlie, turn next taxiway. Bir sonraki taksi yolundan dön dedi. O da şu ileride mavi olarak gösteriyor herhalde şurada. Aynen. Bu taksi olayı biraz can sıkıcı geçiyor. Zaman kaybı gibi. Bir de yavaş gitme zorunluluğumuz var. Cessna Zulu Whiskey, Charlie, turn next taxiway. Tamam be, döneceğiz. Gelmedik daha. Hani nereden döneyim buradan şimdi? Tarlaya mı atlayayım buradan? Ground Cessna Tango Charlie. Zulu Whiskey, Charlie request taxi to parking. Cessna Tango Charlie. Zulu Whiskey Charlie taxi to General Aviation parking via taxiway Taksiyi Alpha Cross istedik. runway Belirledik bir yere 09. bırakacağız ve PPL'imizi, pilot lisansımızı almış olacağız. Genel havacılık parkları demek ki burada. Bak çizdiği paterne var. Şimdi burada motoru kapatırken de aynı şekilde manuel prosedür izleyeceğiz. Park frenlerimiz açtık. Motor durdurmak için yakıtı kesmemiz yeterli oluyor. Arkadaşlar şöyle. Ama normalde prosedürde Congratulations. You're on your way to become one hell of a pilot. A ile geçtik. Güzel. Pilot lisansımızı almış olduk. Bu uçakları kullanacağız. Cessna 152, Cessna 172, GMB Aircraft Volume 3, Flight Design. Bu ne bu? Bu herhalde Microsoft Flight Simulator'ın yaptığı bir şey. As you can see, Uzmanlıklar. the career journey of a pilot can take many different paths. As I said earlier, your PPL is the Burada uzmanlıkları gösteriyor arkadaşlar. Çeşitli görevleri oynayabilmek için, simülasyonda onları kullanabilmek için çeşitli uzmanlıkları açmanız gerekiyor. Ferry Flight diyor ki mesela level 3'e ulaş ve Commercial Pilot License'ı al. Biz level 3 değiliz. Commercial Pilot License'ımız da yok herhalde. O yüzden on this map you can see there. tamam, şu an yapmak istemiyorum. Bir saniye beni bir bırak. Ben şuradan bir sertifikalara girip Commercial Pilot License. Şunu alacağız değil mi? Bunu almamız için 2 tane First Flight Airplane Mission yapmamız gerekiyor. Sonra Commercial Pilot License alacağız. Böylelikle az önce göstermiş olduğu şu uzmanlığı açıp Ferry Flight'lara erişebileceğiz ve para kazanacağız. Teşekkür ederim ilk videoyu izlediğiniz için. Uzun bir kariyer serisi yapmayı düşünüyorum. PPL'den başlayan kariyer yolculuğuna jet lisansını alıp büyük gövde, işte Boeing 737 gibi uçakları uçurarak devam edeceğiz. Beğenip abone olursanız beni memnun edersiniz. Teşekkür ederim.